1964 yılı, Doğu Akdeniz'in sıcak yazında Kıbrıs Türk halkı adada yaşanan saldırılarla can derdindeydi. Erenköy direnişiyle doruk noktasına ulaşan bu gerilim Türkiye'yi harekete geçirdi. Barış ve adalet adına Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlı bir hava harekatı düzenleme kararı aldı. O gün Türk milletinin kalbine kazınacak bir isim gökyüzüne doğru son görevine uçuyordu. Yüzbaşı Cengiz Topel. F-100 Süper Sabre savaş uçağının kokpitinde gökyüzü kadar özgür, yüreği kadar cesur bir pilot oturuyordu. 8 Ağustos 1964 sabahı Kıbrıs'a doğru yükselen 4 savaş uçağının kol komutanıydı. Görev basitti ama riski büyüktü. Rum mevzilerini ve sahil hatlarını hedef alarak Erenköy'deki Türk mücahitlerine nefes aldırmak. Ancak o gün Cengiz Topel için sadece bir uçuş değil, tarihe geçecek bir direnişin ilk adımıydı. Görev başarıyla sürerken Topel'in uçağı yoğun düşman uçak savar ateşi sonucu isabet aldı. Alevler içinde kalan savaş makinesi Lefke yakınlarında düşerken Topel uçağından son anda paraşütle atladı. Yere sağ salim inmişti fakat onu bekleyen yeni bir mücadele vardı. Esaret. Yakalanan Topel Rum askerlerinin eline geçti. Uluslararası savaş hukukunun koruyucu, kalkanları ne yazık ki onun için işlemedi. Kendisini bir asker gibi gören düşman, onu bir savaş esiri gibi değil, bir nefret objesi gibi gördü. Ve bu durum işkencelerle örülü acı bir sonun habercisiydi. Yüzbaşı Cengiz Topel, Rumlar tarafından Lefkoşa yakınlarında esir, alındıktan sonra acımasız işkencelere maruz bırakıldı. Otopsi raporları onun savaşta değil bir işkence odasında şehit edildiğini gözler önüne serdi. Vücudundaki kırıklar, darp izleri ve iç organlarındaki hasarlar işkencenin boyutlarını gözler önüne serdi. Bu zulüm yalnızca bir asker değil, insanlık adına da bir kara lekedir. Topel, Türk milletinin yüreğinde sonsuza kadar yaşayacak bir kahraman olurken, işkenceyle gelen bu şehadet, mazlum halkların direnişine, zalimlerin vahşetine karşı bir sembol haline geldi. Rumlar barış gücü askerlerinin gözü önünde onu esir aldıktan sonra Lefkoşa'ya götürürler. Türkiye Lefkoşa Birleşmiş Milletler aracılığıyla yüzbaşının serbest bırakılması istenir. Rumlar yüzbaşı Cengiz Topel'in hayatta olduğunu ve sorgulandığını bildirirler. Fakat 5 gün sonra cesedini Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri vasıtasıyla Türk yetkililere gönderirler. Ceset üzerinde işkence gördüğü anlaşılır. Rumlar Cenevre Sözleşmesi'ni hiçe saymışlar, genç yüzbaşıyı korkunç işkencelere tabi tutarak öldürmüşlerdir. Cesedi inceleyen Eşref Düşenkalkar'ın ifadesi gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Eşref Düşenkalkar der ki, Türk doktorların ve Birleşmiş Milletler askerlerinin huzurunda Topel'in cesedini dikkatle incelediğimde sol gözünün Rumlar tarafından tahrip edilmiş ve her iki kolunun pazusunun matkapla delinmiş olduğunu gördüm. Edep yerleri ezilmiş, kafatasının sol tarafına bir beton çivisi çakılmıştı, sol ayağı da kırılmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi boğazından göbeğine kadar göğsü yarılmış ve çuval diker gibi yeniden dikilmişti. İç organlarını çalmışlardı, akciğeri ve kalbi noksandı der. Türkiye'nin diplomatik kanalları devreye girdi. Rumlardan Cengiz Topel'in naaşının teslimi için yoğun görüşmeler yapıldı. 4 gün süren bekleyişin ardından 12 Ağustos 1964'te Topel'in bedeni Türkiye'ye getirildi. Ancak bu sıradan bir cenaze töreni olmayacaktı. Onun naaşı Türk milletinin gözyaşlarıyla yıkanıp dualarla uğurlandı. Adana, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen törenler bir kahramana veda etmekten çok bir destanı yaşatmak gibiydi. Sonunda Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildiğinde yüreklere kazınan bir hakikat vardı. Cengiz Topel sadece bir asker değil, bir milletin göğsünü kabartan onuruydu. Yüzbaşı Cengiz Topel'in adı artık sadece şehit listelerinde değil, kalplerde ve kurumlarda da yaşıyor. İzmit'teki havaalanına onun adı verildi. Cengiz Topel Havalimanı. Kuzey Kıbrıs'ta anıtları dikildi, okullara, caddelere, mahallelere ismi verildi. Her 8 Ağustos Türk milletinin yüreğinde onun adını hatırlamakla geçiyor. Ancak onun mirası sadece taş duvarlarda veya tabelalarda değil, yeni nesil Türk subaylarının yüreğindedir. Vatan uğruna gözünü kırpmadan can vermeyi öğreten bir kahramanlık dersidir Cengiz Topel. Her pilotun havalanmadan önce aklından geçirdiği o sessiz dua onun mirasıdır.